Sen öksürüyorsun yani anneciğim. Öksürüdün, üşütmüştün. Bu gül atma çiçekleri, hani bizim burada ağaçlarımız var ya, bunun ağaçları var. Bunlardan sana şurup yapıp içirmiştim, çok rahatlamıştım. Anneciğim ne güzel olmuş demiştim, balla beraber. Gül atma. Bronşitlerde, boğaz ağrılarında içirdiler. Bir de bunun reçeli yapılır. Yine şifa için. Doruk mu anlatıyor? Doruk. Tamam mı anneanneciğim? Tamam. Kışında bunun reçelini yiyecek benim oğlum. Hiç öksürmeyecek. Tamam mı aşkım? Koklayabilirsin. Nasıl teyzene bir söyle bakalım. Koklam yok ki. Kokla bunu, kokla beyazını. Onu koklam ya. Hangisi güzel kokuyor? Bu mu? Bu mu? Bu. Tamam. Gel bir öpeyim. Sen uykuya gideceksin. Hadi. Bu. Bu. Tamam. Hadi anneanneciğim. O Şimdi... benim çiçeğim. Tamam, al sen bununla. Bu da senin olsun. Bu da senin şifa. Yok. Yok. Bitkileri arasında. Gül, Boğaz, koklam anjin, senin, koklam nefes senin. yollarında rahatsızlık çekenler bunu kurutup yaşını da tüketirler. Kışın çayını da yapar, içeriz. Biz bunun reçelini de yapıyoruz. Bunun için gül hatmilerimizi topladım. Gül hatminin arkalarındaki taç yapraklarını çıkartıyoruz. Ortasındaki tohumları alıyoruz, ayıklıyoruz. Bir daha göstereyim. Şu arkasındaki taç yaprakları alıyoruz. İçinde bakın Oyna dedi. beyaz. Onu da elimizle alıp kısımlarını ayıkladım. Taç yapraklarını. İçindeki beyazlarını da aldıktan sonra yıkadım. Tencereye bir kat şeker, bir kat gül hatmi, bir kat şeker, boğazınız ağrıdığı zaman, çocuğunuz öksürük olduğu zaman rahatlıkla yedirebileceğiniz çok faydalı bir reçel. 3 bardak su, bir tane çubuk tarçın attım içine. Şöyle 2, 4, 8 tane de karanfil. Bunun üstüne bir buçuk, 3 ölçü şeker ölçüm, 1,5 ölçü su. Ocağa koyup kaynatıyorum. Çok güzel rengi var.